Türkiye'de tarihsel çevrede yeni yapı yapmanın bela bir durum olduğunu Türkiye'deki bütün çalışan mimarlar bilirler aslında. Genellikle böyle bir sorunla karşılaşan mimarların legal, illegal, yarı legal diyebileceğimiz yöntemlerle yanından dolaşma becerileri geliştirdiğini de söyleyebilirim. En kestirme yol simülasyoncu diyebileceğimiz bir mimarlık geliştirmektir. Bu çoğu zaman mal sahiplerinin de talep ettiğidir. Belediyelerin, hatta koruma kurullarının da talep ettiği bir durumdur. Tıpkı Boğaziçi'nde olduğu gibi orada eskisi gibi gözüken aslında yeni bir yapı yapmak, tarihsel çevrede yeni yapı yapma sorununu çözmenin legal yolunu oluşturur. İllegal diyebileceğimiz yoluysa böyle bir sorunla karşılaşıp sorunu bertaraf etmeyi deneyenlerin yaklaşımıdır. Ama en zor durum muhtemelen bir arkeolojik alanda inşaat yapma meselesi. Yeni inşaat yapma, yeni tasarım gerçekleştirme meselesi. Arolat mimarlık bana öyle geliyor ki oldukça cüretkar bir çözüm önerdi. Doğrudan doğruya alanın üzerine yerleşilecekti ama alan hiç dokunulmaksızın bir katman halinde bırakılacaktı ve otelin oluşturduğu yeni bir çağdaş katman bunun üzerine eklemlenecekti. Böyle bir durumda genellikle yapıla geldiği gibi korkak davranmaktan kaçınıldığını söyleyebilirim. Mimarlar genellikle bu katmanı görünür bırakmazlar. Görmek için neredeyse özel olarak bir çaba harcamanız ve binanın içine girmeniz gerekir. Oysa burada arkeolojik katmanla ve binanın oluşturduğu çağdaş katman arasında ciddi bir antagonizma var. Radikal olmayan tercihler bunları yan yana, iç içe, üst üste yerleştirmektir. Burada ise ne iç içe, ne yan yana, ne üst üste. Diğeri onun üzerinde yüzüyor. Yokmuşçasına yüzüyor. Ama var. Birbirlerinin içinde eritilmiş olmaktan çok ya da kerhen bir beraberlik kurmaktan farklı olarak doğrudan doğruya ikisinin de özgür varlıklarını ilan ettikleri iki mimarlıktan konuşmak mümkün gibi gözüküyor. Dolayısıyla ilginç bir gerilimin, uzun süre boyunca çözülmezmiş gibi gözüken bir gerilimin teknolojinin olanaklarıyla pekala da çözülebilir olduğunu burada görme imkanına kavuşuyoruz. Gerilim şu: tarihsel çevrede nasıl yapalım, uyum mu gösterelim, karşıtlık mı kuralım? Burada artık bir gerilim yok. Çoğu mimar böylesine tarihsel çevrede yapı yapma sorunuyla karşılaştığı zaman şunu yapar: genellikle tıpkı Gordiyon düğümüyle karşılaşan İskender dışındakilerin yaptığı gibi davranır. Oturur düğümü çözmeye çalışır. Dolayısıyla sorusu şu olur: biz bu binayı acaba tarihsel çevredeki binalara benzeterek mi yapalım? Yoksa onunla bir karşıtlık ilişkisi mi kuralım? Yoksa ona yanına nötr bir ek mi yapalım? Bunların hepsi bence Gordiyon düğümünün başına oturmak ve çözmeye çalışmaktır. Buradaki müze otelde gerçekleştirilense tam tersi. İskender'in yaptığını yapmaya benziyor. Kılıcı eline alıp meseleyi oldukça radikal bir biçimde çözmeye çalışmak. Düğümü kesmek. Yani tarihsel alanın ne yapalım biçiminde bir soru sorulmuyor. Tarihsel alanı hiçbir şey yapmıyorlar. Tarihsel alan arkeolojik sit katmanı hiç dokunulmaksızın kendi varlığını sürdürüyor. Burada düğümün kesildiğini düşünmek istiyorum bu örnekte. Bana akıllıca gelen tarafı o. Bir kere üst yapısı bağlamında, çağdaş yapı bağlamında bu otel doğrudan doğruya 1960'lı yıllardan beri denenen ama pek az örneği bulunan kapsül inşaat diyebileceğimiz bir inşaat geleneğine eklemleniyor. Metabolistler çok az zaten uygulama olanağı buldular ve neredeyse kayda değer tek bir yapı üretmeyi başarabildiler. O da Tokyo'da 1970'lerde üretilmiş olan, inşa edilmiş olan Nakagin Capsule Tower adını taşıyan yapıdır. Onların bıraktığı yerden çok ilginç bir biçimde tarihsel çevredeki bir sorunu çözmek amacıyla bu kapsül inşaat meselesinin Antakya'daki müze otelde gündeme geldiğini söyleyebilirim ki bu açıdan bakılacak olursa hem otelin kendisi bir modernist geleneğe eklemleniyor, öte taraftansa bununla hiçbir ilgisi olmayan tam
tersine tarihsel çevrede nasıl yapalım biçiminde neredeyse özellikle Avrupa'nın bütün tarihsel kent merkezlerinde gündeme gelen bir başka meseleye eklemleniyor. Bunun benzersiz bir kesişme olduğunu söyleyebilirim. Genellikle bu tür inşaatların bulamadıkları bir bağlam buldu. Yani Nakagin Kapsül Tower'ın söz gelimi böyle bir bağlamı yoktu. Tokyo'daki herhangi bir panserin üzerinde duran herhangi bir yapıdan başka bir şey değildi. Sadece tek gerekçesi kapsül inşaat yapabiliyoruz diyebilmekti. Bu geleneğin kendisi modernist çizginin içinde bir noktada ortaya çıktı archigramcılarla, metropolistlerle ama pek az deneme olanağı bulmak suretiyle 1970'lerin içinde de yavaş yavaş silindi gitti. Onlar neredeyse global bir meseleyle ilgiliydiler ve endüstriyel, neredeyse buzdolabı gibi gözden çıkarılabilir, otomobil gibi yeni modeli üretilebilir, konutlar ve binalar yapabilir miyiz sorusalına cevap vermeye çalışıyorlardı. Onların tartıştıkları mesele şu parselde bu binayı nasıl yapalım tartışması değildi. Hatta reel bir mimarlık sorunsalına da cevap vermiyorlardı. Burada ise kapsül inşaat yapabiliyoruz demekten öteye giden ve epey gerçekçi diyebileceğimiz bir yaklaşımda bir kapsül inşaatla karşılaşıyoruz ki bunu da özellikle önemsiyorum. Artık böyle bir gecikmiş Fordist zeminde meseleyi tartışmıyor. Burada reel mimarlık bağlamında tartışıyor. Belirli bir yerde tikel diyebileceğimiz bir daha yinelenmeyecek bir sorunsal var karşımızda ve bu sorunsalı çözmeye çalışan, bu sorunsalı bir biçimde mimarlık terimleriyle ortadan kaldırmaya çalışan bir örnek. Bu yapı iddialı bir noktada koyuyor. O geleneği bitiriyor artık. Kapanmamış diyebileceğimiz bir tartışmayı aslında kapatıyor da. Bir kez daha artık böyle bir deneme yapmanın anlamının kalmadığına işaret ediyor. Bir ikinci örneği olmayacaktır.